Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Güler yüzlü başlayalım, güler yüzlü devam etsin çünkü konumuz bununla alakalı. Ve sağlıklı ilişki için neler yapabiliriz? Olağan ve sağlıklı bir ilişki yaratabilmemiz için öncelikli olarak olumlu alışkanlıklar ve davranışlar edinmemiz önemli. Yani gülerek başlamamız gerekiyor. İyi davranışlar, açık iletişimin doğru kullanımı ve ilişkimize pozitif bir hava katabilmemiz için bunlar gerekli. Siz ve partneriniz arasındaki bu alışkanlıklar, bu olumlu davranışlar, olumlu düşünceler iyice yer ettikten sonra işte o istediğiniz sağlıklı ilişkiye, hayal ettiğiniz mutlu ilişkiye kavuşabilirsiniz. Geliştirebileceğiniz bazı davranış modellerinden bahsedeceğim. İşte bu davranış modelleri, birincisi kendinizi sevmeyi öğrenin. Çünkü kendini sevmeyi öğrenmek aslında çok da kolay bir iş değil. Çünkü değer yargılarımız, sahip olduğumuz inançlar, yanlışların üstesinden gelmek için çabalamak, gerçekten bunlar büyük bir özveri gerektiriyor. Kendimizi yanlışlarımızla sevmeyi öğrendiğimiz zaman, o zaman başkalarının da hata ve yanlışlarını kabul edebiliyoruz. O noktada daha nazik bir şekilde kabullenebiliyoruz. Kabullendikçe de saygı duyuyoruz. Diğer bir konu, partnerinizin ihtiyaçlarına cevap verin. İlişki başladığı anda karşılıklı sorumluluk alanları oluşur ister istemez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Temel ihtiyaçlarının neler olduğunu göz ardı etmeyin. Hem kendinizin hem partnerinizin. Bir anlayış becerisi geliştirmeye çalışın. Partnerinizin duygusal düzeyde ne ihtiyacı var gözlemleyin. O noktada daha sağlam bir ilişki kurabilirsiniz. İletişim şeklinize dikkat edin. Birbirinizle iletişim kurarken kırıcı olmayın, yargılayıcı olmayın, eleştirici olmayın. Nazik bir dille konuşun, düşük ses tonuyla konuşun. O noktada ilişkiniz daha güzel bir hale gelecektir. Partnerinizin isteklerine ya da şikayetlerine bazen çok aksi bir şekilde karşı çıkmak yerine, bazen o sert tepkileri vermek yerine bir düşünün. Bu noktada haklı mı değil mi, haklılıkları nedir, kendinizi tanıdığınız ölçüde görürsünüz. Ve güzel bir dille mutlaka cevap verin. Doğru ya da yanlış. O zaman her şeyi daha rahat konuştukça basit ve güzellikler kapımızı çalacak. Sağlıklı bir ilişki nasıl olurun cevabı, sağlıksız bir ilişki nasıl olurdu aslında? Sağlıksız bir ilişkide olduğunu nasıl anlarsın? Saygı yoktur, sevgi yoktur, güven yoktur, huzur yoktur. Adeta toksik bir ilişkidir. Aslında ilişki ilk başladığında her şey çok güzel gidiyor gibi görünebilir. Ancak sonunda ilişki katlanılamayan bir noktaya sonunda illaki gelir. Sağlıksız bir ilişki içinde olup olmadığını nasıl anlarsın? İlişkine şöyle küçük bir göz at, küçük bir test yap. O zaman anlayabilirsin. Bu ilişkinin şöyle özellikleri vardır. Yani sağlıksız bir ilişkide olduğunun özellikleri nelerdir? Bunlara bir bakalım beraber. Partnerlerden biri, sen ya da partnerin, çoğu zaman diğerini böyle kontrol altında tutmaya çalışır. Gittin mi, geldin mi, aradın mı, yedin mi, içtin mi? Böyle bir anaçlık, koruma güdüsüyle, ama aslında böyle bir kontrol altına tutma vardır işin içinde. Diğer partner de hani bu kontrolü ele alınan partnere karşı böyle bir kavga çıkacağını hissettiği için her konuyu partnere anlatmaz, saklar. Ya da böyle kontrol eden bir partner yoktur ama bir sorun çıkacağını hissettiği zaman her konuyu anlatmaz, saklar. Ve giderek her iki partner birbirine olan saygısını zamanla kaybeder. Şimdi siz böyle bir ilişkinin içindesiniz ve birbirinizi sevdiğinizi zannediyorsunuz. Aslında bu sevgi bağı değil, daha çok alışkanlık. Alışkanlıklara bağımlılık var. Onun için de böyle bir mutsuzluk içindeyseniz bu mutsuzluğu yaşamaya devam etmeyin. Mutsuzluk halinde yaşamak gerçekten ikiniz için de bir hayatınız var. Bu hayatınızı böyle geçirmek ne derece doğru? Eninde sonunda illaki bir yerde patlak veriyor. Fiziksel şiddet veya psikolojik şiddet de vardır bu ilişkilerde. Yani partneriniz size belki fiziksel şiddet uygulamıyor olabilir ama psikolojik şiddet olabilir, cinsel şiddet olabilir. Misal cinsel şiddet nedir? Siz prezervatif takmasını isterseniz o takmaz. Birçok Avrupa ülkesinde bu bir taciz suçuna girer ve 6 aydan biliyor musunuz başlıyor hapis cezası.
Ama bizde bu bile göz ardı edilir. İşte bu noktada sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, cinsel şiddet de toksik ilişki, toksik, sağlıksız bir ilişki içinde olduğunuzu gösterir. Mutlaka gözden geçirin. Yeni bir ilişkiye başladınız. Daha önce başınızdan birçok sağlıksız ilişki geçti. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz. Bu ilişkiyi yürütebilmek için size bazı püf noktaları verebilir miyiz? Elbette ki. Yeni başladığınız o ilişkinin ilk odak noktası, o heyecan var ya, o heyecan, mutluluk sürmüyor. Bunun böyle devam etmesini istesek de ne yazık ki bu duygular sürmüyor. İlişkiler zamanla değişiyor, gelişiyor. O ilk heyecanın yerine olgun bir sevgiye de bırakabiliyor. Bu olgun sevgiye bırakmasının yolu da dürüstlük, güven, saygı, huzur, kişisel alanlara saygı duymaktan geçiyor. Zamanla meydana gelen değişikliklerde de insanoğluyuz. Yani kadın da değişebilir, erkek de değişebilir. Hepimizin hayatında değişiklikler oluyor. İyi yönde genellikle değişiyoruz. 10 yıl önceki halimizle şu anki halimiz elbette ki bir değil. Çift olarak biz bu değişimlere ayak uydurarak ilişkimizi aynı mutluluk ve heyecan içinde devam etmesini tabii ki sağlayabiliriz. Kurduğumuz ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yürütebilmenin ipuçlarını, o püf noktalarını söyleyecek olursam, birincisi duygularınızı kontrol edin. Partnerinizle anlaşamadınız, tartıştınız. O noktada ne yapacaksınız? Şiddet ve sert bir dilin artık çözüm olmadığını anladınız. Yeni bir ilişkiye başladığınızda şiddet, öfke, sert bir dil gibi duygularla yaklaşmayın. Çünkü öfke gibi duygular yıkıcı sonuçlara neden oluyor. Böyle bir ilişkiye başlayacaksanız da önce öfke kontrolünü öğreneceğiniz mutlaka bir terapi süreçlerinden geçin. İkincisi, bol bol dinleyin. Kulaklarınızı kapattığınız zaman o ilişkide mutluluk beklemeyin. Mutlu bir beraberlik elde edemezsiniz. Çünkü partnerinizin duygularını, düşüncelerini, hayallerini, ideallerini, gündelik olaylarda yaşadıklarını, hedeflerini dinlemeyi bir alışkanlık haline getirin ve bunu gerçekten dinleyin. Kendinizi vererek dinleyin. Ve bu dinlemelerin sonunda da lütfen neden yaptın? Niye bunu yapmadın? Neden gittin? Niye aldın? Neden almadın? Gibi yargılayıcı cümleler kurmayın. Sadece dinleyin. Birlikte ortak aktiviteler edinin. Şimdi aynı şeyi sevmeyebilirsiniz. Biriniz rock müzikten hoşlanıyordur. Bir diğeriniz klasik Türk müziğinden hoşlanıyordur. Yani farklı olabilir, farklı şeyleri sevebilirsiniz. Yaşam tarzınız da birbirinden farklı iki uç noktada olabilir. Biriniz daha siyasi fikir olarak farklıdır. Biri diğer farklıdır. Aşk sizi ortak noktada buluşturdu. Heyecanlısınız, aşıksınız ama birlikte yapabileceğiniz, birlikte eğlenebileceğiniz aktiviteleri de elbette ki bulabilirsiniz. Hiç de zor değil. Çadır kamp yapmak gibi, trekking gibi, balona binmek gibi, kaymak gibi, snowboard gibi bir sürü tabii ki faaliyet var. Bunları ilişkinize kattığınız ölçüde işte o ilk heyecanı koruyabilirsiniz. Bu kadar madde saydım. Birlikte yapabileceğiniz aktivitelerle ilgili. Arkadaşlarım beni bu konuda uyardı. Hocam herkes bu aktiviteleri yapamaz. İnsanlar bir bahaneye de bakarlar. Hani paramız yok, biz bu aktiviteleri yapamıyoruz diye. Çok haklısınız. İlla aktivitelerin paralı olması gerekmiyor. Birlikte yapabileceğiniz çok fazla parasız da aktivite var. Sahilde el ele yürümek gibi, akşam yıldızları seyretmek gibi, yağmur altında birlikte kahve içmek gibi bir kafede, beraber evde bulmaca çözmek gibi, beraber yemek yapmak gibi, hatta birlikte temizlik yapmak gibi. Yani bir şeyler birlikte yapıldığı zaman keyifli oluyor. Birlikte yapıldığı zaman bir ana giriyor. Özellikle farklı yerleri görmek, farklı deneyimleri birlikte ilk anda yapmak sizi birbirinize bağlanma noktasında da güçlendirecektir. Bir videonun daha sonuna geldik. Aslında konuşacak, anlatacak çok şey var. Ama onlar da bir sonraki videoya kalsın. Tekrar merak ettiğiniz şeyler hakkında aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir yaşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.